Öncelikle merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır Sorare güncelleme yapmıyordu ve artık bir kış güncellemesi adlı güncelleme yayınladılar. Bazı yenilikler var. Bazıları yakın vadede olacak. Bazıları sonraki sezon için geçerli olacak şekilde. Hepsini kısa bir şekilde size özetlemeye çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde başlayayım. Burada işte biraz kendilerini övmüşler her zamanki bir başlangıçta. MLS geri dönüyor. MLS is back. MLS şöyle geri dönüyor. Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da olduğu gibi özel bir lig olacak MLS. Ee, Ve sadece kendi içerisinde yarışılacak. Bence bu güzel bir gelişme. Çünkü Challenger adına MLS işin içine dahil olduğu zaman hiçbir yarışmada maalesef kazanamıyorduk. İlerleyen dönemlerde anlatacağım bazı şeyler de var. Challenger kısmını etkileyecek. Özellikle Türk kullanıcıları etkileyecek. Challenger'da olduğumuz için. Burada XP'den bahsetmiş. Bunu ilerleyen dönemlerde daha açıklayıcı bir şekilde anlatıyorlar. Onu da ben ilerleyen dönemde yine anlatacağım. Videonun ilerleyen kısmında. Evet, MLS kartı Challenger'da yok. Bununla birlikte sanırım evet Brezilya'yı da kaldırmışlardı. Sadece alt lig olacak. Onu da biraz sonra zaten daha açıklayıcı bir şekilde söyleyeceğim. Aynen Brezilya ve MLS'i kaldırıyorlar Contender'dan. Çünkü artık Avrupa sezonu olmasını istiyorlar Challenger'ın. Challenger'da artık sadece alt lig var. Hollanda, Belçika, Süper Lig Türkiye, Danimarka, Portekiz ve İngiltere ikincilik şeklinde. Diğer bütün ligler Contender'da olacak. MLS ayrıca kendine açık bir lig, kendine özel bir lig olacak. MLS'te şöyle de bir şey getirmişler bu arada. Premier Lig, Bundesliga, La Liga'da olduğu gibi bir cash ödülü olacak. Ayrıca threshold vari bir ödül sistemi de olacak aynı havuz içerisinde. Örnek veriyorum, bir 500 puan yaptığınızda, 500 puan biraz abartı olabilir. Belki 400-450 puan yaptığınızda da sanırım threshold'da bir ödül verecek. Bu cash mi yoksa başka bir şey mi? Bunu net bir şekilde açıklamamışlar okuduğum kadarıyla. Böyle bir durum mevcut. Bu arada kötü bir haber var aslında. Kötü haber şöyle kötü haber. Ee, Nasıl söyleyeyim? Süper Rare kullanıcılar için açıkçası biraz kötü haber ama iyi haber de olabilir. Ne yandan baktığınıza bağlı. Galerinizde eğer yeni sezon kartları daha azsa bu sizin için kötü bir haber. Çünkü artık Süper Rare'larda da 4 adet yeni sezon karta ihtiyacınız var. Bir adet sadece klasik kullanabileceksiniz. Ayrıca Challenger Division'ı da Super Rare'da onu biraz sonra zaten daha açıklayıcı gösteriyorlar. Onu o görsel üzerinden anlatırsam daha sağlıklı olur. Tamam. Burada az önce bahsettiğim şey Score Points burada Threshold'dan bahsediyor. Eski adıyla Threshold'tu. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Belirli bir skora ulaştığınızda size bir ödül veriyor. Örnek veriyorum 350 puana ulaştığınızda 1 dolar, 400 dolara ulaştığınızda 5 dolar gibi şeklinde sadece atıyorum bu fiyatlandırmaları. Ayrıca cash ödülü de olacak MLS turnuvasında. XP tarafına gelecek olursak artık XP'de bir değişiklik yapacaklarını söylüyorlar. 21 Şubat'tan itibaren olacak bu değişiklik. Şöyle bir değişiklik artık XP 20 seviye üzerinden değerlendirilmeyecek. Normal şartlarda 20 seviye oluyordu XP'de. Bir seviye atladığınızda yarım XP'niz artıyordu. Yani 0.5 XP artıyordu. 2 seviye atladığınızda 1 XP artıyordu kartınızın XP'si. Şimdi artık daha sade bir şekilde olacak. 20 seviyeye 10 seviyeye düşürecekler ve artık 1 XP atladığınızda 1 seviye atlayacaksınız. Ama şöyle de bir şey getirecekler. Artık turnuvalarda XP'yi de kazanabileceksiniz. Onu zaten ilerleyen resimlerde de kısım kısım göstermişler. Şu şekilde örnek veriyorum, bir turnuvaya katıldınız. Challenger Limited turnuvasına katıldınız diye farz ediyorum. Burada ilk sıralamadakiler örnek veriyorum %10'daki dilim cash ödülü kazanacak. Altındaki %30'luk kısım Essence ödülü alınacak. %30 ve %50'deki kısımda XP ödülü kazanacak. Hepsi de farklı farklı ödüllendirilecek. Daha ilerleyen esnalarda resimler de var. Orada daha net açıklayabilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi 21 Şubat'tan itibaren geçerli bu. Birçoğu şey 21 Şubat'tan itibaren geçerli. Bazıları da sonraki sezonla birlikte yürürlüğe girecek. Ee, Yeniden yükleme süresi. Şeyden bahsediyor. Burada elinizdeki kartların XP yükseltme kartları yok olacak ama yok olmadan önce kullanabileceğiniz bir zaman dilimi tanıyacaklar size. Örnek veriyorum 3 ay içinde kullanmanız lazım yoksa silinecek gibisinden.
Zaten birçoğunuza çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Varsa da kullanırsınız. Ee, Tamamdır. XP'ler yine her zaman olduğu gibi %50 oranında düşecek. Kartı sattığınız esnada listediğiniz kart %50 düşecek. Diğer kullanıcı satın aldığında ona giden XP seviyesi. Bunun dışında bu bayağı garip bir değişiklik. Challenger kapsamında değil tabi. Bütün division'larda konuşmayı unuttum ya. Çok fazla konuşunca. Switch'im. Evet. Evet. Şimdi Limited, Rare, Super Rare ve Unique de değişiklikler olacak ama Unique zaten bir Division olduğu için onda herhangi bir değişiklik olmayacak. Şöyle açıklayayım. Limited'larda örnek veriyorum Challenger olsun, Premier League olsun, Bundesliga olsun bütün turnuvalarda Limited'da 5 adet klasmanınız oluyordu. 5 Division'ınız oluyordu. Ve o 5'ten artık yukarı çıkmaya çalışıyordunuz yavaş yavaş ve bu gerçekten çok zor bir süreçti. Özellikle Limited ve Rare kapsamında çok iyi olduğunu düşünüyorum. Süper Rare'de biraz düşüncelerim var. Bunu neden teke düşürdüklerini anlamadım açıkçası. 2 belki daha sağlıklı olabilirdi ama bilmiyorum belki tek de bir yerde işimize yarar bilmiyorum. Zaten şimdiye kadar çok Division 1'de değildim açıkçası ama yavaş yavaş Division 1'e çıkmaya başladığım esnada iki kadrom şu an Division 2'ye çıkmış bulundu. Bir anda böyle bir güncelleme geldi yine ama tabii Şubat ayının 21'inden sonra geçerli olduğunu da unutmayalım. 5 Division sayısı Limited'da 3'e düşürüldü. Artık Limited'da bütün turnuvalarda 3 Limited Division olacak ve Division 3'ten 1'e kadar çıkmaya çalışacağız. Orada tabii aşağıda yine şeyleri de göstereceğim. Nasıl yüzde kaçın çıktığı, yüzde kaçın indiği şeklinde de açıklamaları var yine aynı şekilde. Rare'da da 4'ten 3'e düşürülmüş. Super Rare'da söylediğim gibi 2'ye düşürülseydi belki daha iyi olabilirdi ama 1'i de bekleyip göreceğiz. Bakalım nasıl tesir edecek. Unique'de zaten 1'de onda herhangi bir değişiklik yok. Çıkma ve yükselme Limited ve Rare tarafta resimde görüldüğü üzere Division 3'ten yukarı çıkmak için %30 ilk %30'da olmanız gerekiyor. Division 2'den 1'e çıkmak için %15'te olmanız gerekiyor. Ve aynı şekilde Division 1'den 2'ye düşmeniz için aşağıdaki yani alt kısımdaki %30 kısmında olmanız gerekiyor. Ve Division 2'den Division 3'e düşmek için de en alttaki %15'lik kısımda olmanız gerekiyor ki Division 2'den 3'e düşmek bayağı zor. 1'den 2'ye düşmek nispeten olabilir bir seviyede. Yine aynı şekilde 3'ten 2'ye çıkmak daha kolay ve 2'den 1'e çıkmak daha zor normal olarak. Onun dışında yine bir bölüm. Okey. Zaten bunları belirttim. Daha hızlı ilerleme vesaire. Bu ayrıntılardan bahsetmişler. Super Rare'da gerçekten biraz çekincelerim var bu konuda. Ama umarım iyi olur. Ama diğer nadiriklerde gerçekten Division'ların düşmesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ödül havuzları da şöyle olacak. Örnek veriyorum Division 5 ve 4'teki Limited kısımdaki ödül havuzları yine 3, 2 ve 1'e dağıtılacak. Tabii o dağılımı kendileri belirleyecekler. Ama yine 5 ve 4'te sürekli takılan kullanıcılar için 3, 2, 1 olması çok daha sağlıklı olacak. Yine Rare ve Super Rare'da da aynı şekilde ödül havuzları yukarı alttaki ödül havuzları kaldırılan Division'lardaki ödül havuzları üst kısımdaki havuzlara aktarılacak. Bunu zaten bahsetmiştim. Klasik kart yuvasını tüm nadirliklerde artık 4 adet Rare, 1 adet Limit o kafam gitti. Tüm nadirliklerde artık 4 adet yeni sezon, 1 adet eski sezon kullanabiliyorsunuz. Super Rare için bayağı zorlayıcı bir durum. Diğerleri için zaten aynıydı. Biraz Super Rare ve Unique'e yönelik bir yaklaşım bu. Onlar için biraz zorlayıcı olacak gibi duruyor. Özellikle ben de Super Rare tarafta olduğum için biraz zorlayıcı olacak gibi duruyor ama 4 olması bir taraftan daha iyi. Çünkü herkes artık tek bir turnuvaya katılacak ve eski sezon kartları kullanımı daha ağırlıklı olursa üst sıralara tırmanmak tabii daha da zor olacaktır. O yüzden bir yandan da iyi olmuş olabilir. Bu ne? Okey. Bahsettiğim şeyler. Onun dışında ekstra neler vardı diye bakıyorum. Ödüller yenilendi, ödül kalitesi iyileştirildi vesaire diyor. Ödül havuzlarının biraz daha iyileştirileceğinden bahsediyorlar ama bu konuya pek emin değilim açıkçası.
Artık çift ödül yok. Ha, şöyle bir şey var. Artık eskisi gibi örnek veriyorum, şu an bir turnuvada cash ödül kazanırsanız veya kart kazanırsanız yanında Essence kutusu da kazanabiliyordunuz. 21 Şubat'tan itibaren yine o da kalkacak. Örnek veriyorum, bir cash kazandıysanız yanında Essence kutusu ve Essence kazanamazsınız. Aynı şekilde Essence kazandıysanız XP de kazanamazsınız. Az önce belirttiğim üzere üst kısım cash veya kart ödülü kazanan kısım, %10'luk atıyorum kısım. %10 ve %30'luk kısım arası da aşağıdaki kısım. Essence kazanacak ve aşağıdaki %30 ve %50 kısımda XP kazanacak. Yani herkes farklı şeyler kazanacak ve birden fazla ödül kazanamayacaksınız. Bunu da belirteyim. Bu arada Essence'lerin artık daha fazla dağıtılacağından bahsetmişler. Sanırım Essence düşündükleri kadar Essence sınırları az değilmiş. Biraz arttıracaklarını ve özel bir şekilde de dağıtacaklarını bazı zaman zaman belirtmişler. Onun dışında taşımanız. Bu arada XP'den bahsetmişken artık eskisi gibi kullanmadığınız kartlar XP kazanmayacak. Sadece faal olarak kullandığınız kartlar XP kazanacak. Bunu da belirtmiş olayım. Price Pool'un örneğini atmış buradan. Ben Price Pool'u yine sağdan açacağım. Onu açmıştım zaten. Otomatik ödül talebinden bahsetmiş. Burada 14 gün içinde herhangi bir ödülü almazsanız ödül ne oluyor bilmiyorum. Kayboluyor mu vesaire, başka bir durum var bilmiyorum ama tabii daha önce hiç ödülümü almamazlık yapmadığım için bunu bilmiyorum ama almayanlar için artık 14 gün sonra eğer ödülünüz kartsa kartınız açılıp galerinize gönderilecek. Eğer Essence kazandıysanız, kredi kazandıysanız veya XP kazandıysanız her neyse bu hemen 14 gün sonra siz onu almamış olsanız bile hesabınıza aktarılacak ve kullanabileceksiniz istediğiniz zaman. Tabii böyle bir şey yaşayanlar varsa, eğer geçmişte bunu alamamış kişiler varsa, 14 gün geçtikten sonra silinmiş bir ödülleri varsa onların da geri verileceğini ve otomatik olarak onlara gönderileceğinden bahsetmişler. Evet. Öz güncellemeleri. Ha, Essence'lerin artık herhangi bir şekilde korkmamanızdan bahsediyorlar. Bu sezon bitse bile sonraki sezonda, yani 25-26 sezonunda Essence'lerinizi kullanabileceksiniz ama ilk 2 hafta bunları kullanmanıza izin vermeyecekler. Çünkü kartların dağılımını vesaire görmek istiyorlarmış 2 hafta. 2 hafta sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz biriktirdiğiniz Essence'leri. Tabii ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadığım için benim için pek önemli bir güncelleme değil. Koleksiyonda eğer elinizde 2 tane kart varsa koleksiyon XP'si yüksek olan, örnek veriyorum, birini açık arttırmadan aldıysanız açık arttırmadan aldığınız kartın koleksiyon XP'si daha yüksek olduğu için o toplama bonusunu alacak. Yani koleksiyondan gelen, örnek veriyorum, 4 XP varsa onu açık arttırmadan aldınız veya hareketli kartlar olan, animasyon kartları olan kartlara verileceğini belirtebilirim. Zaten eskiden de öyleydi. Bunun da zaten değişmeyeceğini falan bahsetmişler. Bunu niye açıklamışlar bilmiyorum. Bu arada üzücü bir haber var burada. Rivals kalkacakmış ama Rivals yerine farklı bir turnuva getireceklermiş. Gerçekten benim burada Rivals'ın kalkması vesaire çok büyük bir esprisi yok zaten. Pek bir şey kazandığımız bir yer değil ama şöyle bir şey var. Burada belirttikleri bir şey var. Bu gerçekten beni biraz heyecanlandırdı diyebilirim. Burada eğlence için yakma mekanizması sunulacak diye bir ibare var. Yani özel yeni bir turnuva getireceklermiş. Günlük bir, yine Rivals gibi bir şey sanırım ama tabii çok detay vermemişler burada. Ama burada bu turnuva içerisinde eğlence için bir yakma mekanizması sunulacak demesi biraz kafamı karıştırıyor. Acaba ne için kartları yakacağız? Ama bir kartı yakabilmemiz bile muazzam olacak. Çünkü çok fazla gerçekten gereksiz kart var piyasada ve bunlardan kurtulmamız gerçekten bizim için çok önemli. Bunu da belirtmiş olayım. Son kısma yine böyle bir heyecanlandıracak beni bir şey koymuşlar. Bu beni gerçekten heyecanlandırdı. Enteresan. Umarım keyifli bir şey getirirler yani oraya. Gelecek sezona bakış kısmında, burada da zaten sizleri önemsiyoruz. Sizin dediğiniz şeyler çok önemli. İstediğiniz her şeyi belki yapamadık ama sizi dinliyoruz ve ilerleyen sonraki sezon için bunlara daha çok ağırlık vereceğiz gibi şeyler söylemişler. Bir de şöyle bir ödül havuzuna bakalım. Burada bütün turnuvaların ödül havuzları var artık yeni düzende. 21 Şubat'tan itibaren bunlar geçerli olacak. Bunu belirteyim. Buradan Premier Lig
Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Daha çok Challenger'ı merak ediyorsunuz diye Challenger'ı göstereceğim. Merak edenler için yine bunun da linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Merak edenler kendileri de buradan hangilerini merak ediyorlarsa kontrol edebilirler. Yavaş yavaş iniyorum. Evet. Bundesliga, La Liga. Hiç merak edenler durdurup da bakabilir. O da ayrı bir mesele. La Liga klasik. Klasikleri de gösteriyorlar bu arada. Champion in Season. Challenger in Season. Evet, geldik bizim ligimize. Ne bildirimleri bunlar ya. O Adem Zorgani'yi almışız. Güzel. Evet. Şimdi Challenger'da yine 3 division olacağını söylemiştik. Her zamanki gibi ilk division çok sansasyonel ödüllere sahip gördüğünüz gibi. Özellikle podyum kısmı gerçekten çok keyifli Division 1'lerde. 1300, 800, 500 dolar ve bu ödülleri limited kartlarla kazandığımızı düşünürsek gerçekten muazzam bir e, ödül. Ama işte sonraki kısımlar gerçekten pek iç açıcı değil. Tabii kadronuza ne kadar harcadığınız da çok önemli. Şu saatten sonra eğer kart alırsanız gerçekten yani çok fazla paralar vermeden şu ödülleri kovalayabilirsiniz ki her zaman bence Soraria'ya kaydolmak devre arasından sonra, devreye yakın zamanlardan sonra iyi kartlar almak daha sağlıklı gibi düşünüyorum. Bundan sonra da stratejimi bu yönde yapacağım. Çünkü gerçekten şöyle şuraları zorlayacak kadroları belki 30 dolara, belki 40 dolara kurabilirsiniz. Yani şurada bir Galatasaray stack yapsam deseniz ki Süper Lig'de gerçekten muazzam iyi puan yapan kartlar var. Bir 50 dolara dizebilirsiniz Süper Lig'den çok iyi bir kadroyu. Ve gerçekten 20 maç belki 25 maç Avrupa ile birlikte kart maçları olacak ve o parayı çıkarmama şansınız gerçekten yok. Özellikle devre arasından sonra Soraria'ya katılmak bence çok daha mantıklı. Özellikle yeni kart iyi kartları almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Yine Rare tarafta da bu şekilde ödül havuzu. Rare tarafta ikinci Division yine bir birinciliği fena gözükmüyor ama onun dışında yine birinci Division tarafı parıl parıl parlıyor. Super Rare'da tek bir Division olacak. Gördüğünüz gibi ilk 30'lu ödül var. Tabii bu ilk 30'lu ödül olması biraz göz boyucu olabilir ama zaten yaklaşık bir 304 kişi vesaire katılacaktır. Yani %10'a sadece bir cash ödülü olacak gibi gözüküyor. Tabii yine de tek bir division'da olması iyi bu ödüllerin gibi geliyor bana. Çünkü çoğu zaman alt division'larda kalıyordum ben Super Rare oynarken. 2 ve 3'te kalıyordum. 2 ve 3'teyseniz gerçekten Division 1'deki insanlardan daha iyi puan alıp daha az ödül kazanabiliyorsunuz. Bunu çok fazla yaşadım. Gerçekten eğer bu şekilde olsaydı muhtemelen bu Division şu an bir 3000-3500 dolar civarında daha fazla para kazanmış olabilirdim ki bu sezon zaten 2-3 kere falan çok iyi puan aldığım kadrolar oldu. Ona rağmen 2-3 kerede bile bu kadar fark edebiliyor. Tabii birincinin ödülü gerçekten 2600 dolar gayet iyi seviyede. Şu an Division 1'de zaten 2400 dolar birincinin ödülü ama yine de buraya taşımışlar. Kalanları da aşağı dağıtmışlar gibi gözüküyor. E, Fena değil yani. Fena değil. Biraz daha birincinin ödülü arttırılabilirmiş aslında. Şöyle baktığında Super Rare'a daha çok yakışırmış. Ayrıca Unique'de de bu şekilde ödüller var gibi gözüküyor. Klasik tarafında da her zaman olduğu gibi Division 1'de sadece bu arada burada bir tolere sağlamışlar. Normalde hem cash hem kart kısmı e, bütün turnuvalarda kalkmış. Sadece bu tarz Division 1'de olan Challenger, Premier League, La Liga vesaire olan turnuvalarda sadece birinci Division'dakilere özel bu durum devam ediyor. Bunun dışında hiçbir yerde birden fazla ödül kazanamayacaksınız ama buralarda hem cash hem kart ödülü kazanabiliyorsunuz. Yoruldum ya konuşurken. Gördüğünüz gibi yine Division 1 tarafı çok daha sağlıklı gibi gözüküyor. Division 2 de fena değil gibi. Division 3 falan. Onlar biraz sıkıntılı. Oralar biraz yoğun. Rear tarafta da ödül havuzu bu şekilde. Super Rare'da da bu şekilde gözüküyor. Super Rare'da yine üst sıralara oynarsanız fena ödüller yok gibi. Özellikle her zaman olduğu gibi birincinin ödülü gayet iyi seviyede. İkincinin ödülü idare eder ama 3'ten sonrası bozuyor. Tier 2 meh. Yani anlatacağım daha fazla bir şey yok sanırım. Eğer merak ettiğiniz bir husus varsa yine yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz.
Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra araya kaydolmazsanız şurada da şuralardan bir video göreceksiniz. O videoyu izleyin. Daha sonrasında bana Discord üzerinden ulaşın. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım efendim. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay diyorum.